Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel iki renkli 5 diş patik yapacağız. Ben patiğimde kavun içi ve siyah olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimi de gösteriyorum. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok şık, çok kolay bir model oldu. 5 diş patiği ilk defa yapacak olan hanımların da tercih edebileceği tarzda bir model oldu. Ben bu modeli Instagram'dan arkadaşım Patik Denizi sayfasından aldım. Kendisine de model için çok teşekkür ederim. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi bırakıyorum, birlikte başlayalım. Her zaman olduğu gibi patiğimize burun kısmından başlayacağım hanımlar. 12 ilmek olarak. Bu şekilde siyah ipim ile şişime 12 ilmek atıyorum. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım, geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Modelin ilk sırasında ilmekler ters olarak örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Bu aşamada hanımlar artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe de geçeceğiz. Kenar ilmeğini alıyorum. Şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5. ve 6. ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. 3. şişime ilmek çıkaracağım. Bakın ilk ilmeğimi hemen şu kenarda, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıp şişime takıyorum. Burada 2 ilmeğim oldu. 3, 4, 5 ve şu kenardan bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Bu başlangıç yerlerine mutlaka ilmeğin iki kanadına birden girelim. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şu ikinci ilmeğim. 3. 4. 5. ve hemen şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkarıyorum. 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 5 diş patik burnunda bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Boşalan şişim ile sıradaki şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Şimdi ikinci şişimdeki 6 ilmeğimi örüyorum. 3. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz öreceğim. 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Böylece bir sıra tamamlamış olduk. Tekrar ilk şişimize geldik. Burada şişleri karıştıranlar varsa da şu ilk şişin altına ya küçük bir iğne ya da bir ip gibi bir şey takarak bu şişin yerini belli edebilirsiniz. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza baktığımızda şöyle artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişindeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altında hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğimiz düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Baktığımızda kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Burada da kenar başta 2 ilmek öreceğim.
Ardından ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 4 ilmek düz örülüyor. İlk 3 şişimizde 7'şer ilmeğimiz oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırmamızı yaptık. Şimdi hanımlar bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, 4 şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. Tekrar artırma zamanı. Yine ilk şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki, şurada ilmeğim var, buraya girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk şişimde 8 ilmek oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın, sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeği düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve bunu da düz örüyorum. Kalan 5 ilmek düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Son 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 4 şişimizde de böylece 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeği de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde devam ettireceğiz. Ben bu patiğimde hanımlar her bir şişimde 14'er ilmek olana kadar artırdım ve ardından modelimi kurdum. Bu model 4 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için dileyen 15'er ilmek de yapabilir. Dileyen 16'şer ilmek de yapabilir. Daha küçük yapmak istiyorum diyenler 13'er ilmek de yapabilir. Model tam denk gelecektir. Çünkü dediğim gibi model 4 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Ben her bir şişime 14'er ilmek yaptım. Bu şekilde gördüğünüz gibi modelimiz de tam denk geldi. Bu şekil gördüğünüz gibi. Evet hanımlar, şimdi artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Dediğim gibi sizler her bir şişe 13'er ilmek, 15'er ya da 16'şer ilmek yapabilirsiniz. Şimdi model kurulumuna geçeceğiz hanımlar. Şöyle renkli ipimi de hazırladım. İlk şişimdeyim hanımlar. Bir ilmek örüyorum. Bir tane siyah ile ördüm. Şimdi renkli ipimi alıyorum. Bir ilmek ördüm. Bu kavun içi rengim ile. Ardından hemen ipimin ucunu şurada siyahıma düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor hanımlar. Modelimizin şimdi birinci sırasını yapıyoruz. İlk ilmeğimi siyah ile başladım. Yanına bir tane kavun içi rengim ile ördüm. Sizler her bir şişe kaçar ilmek yaptıysanız aynı şekilde benimle model kurmaya başlayacaksınız hanımlar. Bir tane kavun içinden sonra 3 tane siyah örüyorum. Bir ilmek kavun içi. 3 ilmek siyah. Bir ilmek kavun içi. 3 ilmek siyah örüyorum. Bir tane kavun içi. İkinci şişimden devam ediyorum. 3 ilmek siyah örüyorum. Bir ilmek kavun içi. 3 siyah. Bir kavun içi rengim. 3 ilmek siyah. Bir tane kavun içi. Tekrar 3 tane siyah öreceğim. 3. şişime geldim. Şu 3. siyahım. Bir tane kavun içi.
3 tane siyah, 1 tane kavun içi, 3 tane siyah, 1 kavun içi, 3 siyah, 1 kavun içi. 4. şişime geldim. 3 siyah, 1 kavun içi, 3 ilmek siyah, 1 tane kavun içi, tekrardan 3 siyah, 1 kavun içi ve son 2 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 15 ilmek yapanların buraya bir model fazla olacak. 13 ilmek yapanların da bir model eksik olacak. Şimdi tekrar ilk şişime geldim. Birinci şişime, modelde ikinci sıramız. Bu sıramızda hanımlar ilk 3 ilmeğimi kavun içi rengim ile örüyorum. Şu ipin ucunu da üstünden şöyle atlatarak gizleyeyim. Şöyle 3 ilmek kavun içi ördüm. Yanına bir tane siyah örüyorum. Modelin devamında 3 ilmek kavun içi rengimiz ile öreceğiz. Bir tane siyah öreceğiz. Bakın şeklimiz şu. 3 tane kavun içi örüyorum. 1 ilmek siyah. 3 kavun içi. İkinci şişimden devam edeceğim. Şu 3. ilmeğim. Bir tane siyah. 3 ilmek renkli ipimle, 1 ilmek de siyah ipimle örüyorum. Bir siyah. 3. şişime geldim. Burada da yine aynı şekilde 3 tane kavun içi rengim ile örüyorum. Bir tane siyah. Tekrardan 3 kavun içi, 1 siyah. 3 ilmek kavun içi örüyorum. Bir tane siyah. Yine 3 tane kavun içi örüyorum. 4. şişime geldim. Şu 3. ilmeğim, yanına bir siyah. 3 tane kavun içi, bir tane siyah. 3 tane kavun içi örüyorum. Bir siyah. 3 kavun içi ve son 1 ilmeğimi de siyah ile ördüm. 4 şişimizi de ördük. İkinci sıramızı tamamladık. Şimdi geldik modelde 3. sıramıza. Bu sıramızda ilk ilmeğimi siyah ile örerek başlıyorum. Bir siyah ördüm. Devamında yine 3 ilmek kavun içi, 1 ilmek siyah. 3 ilmek kavun içi rengimle örüyorum. Bir tane siyah. 3 tane renkli ipimle ördüm. Bir tane siyah. Tekrardan 3 tane kavun içi öreceğim. İkinci şişime geldim. 2 ve 3. Yanına bir tane siyah örüyorum. 3 ilmek kavun içi, 1 ilmek siyah. İkinci şişimizde de yine aynı işleme devam ediyoruz. Tekrar 3 ilmek kavun içi. 3. şişime geldim. Bir tane siyah örüyorum. 3 ilmek kavun içi örüyorum. 1 siyah. 3 ilmek kavun içi ile ördüm. 1 siyah. 3 kavun içi, 1 siyah. Tekrardan 3 tane kavun içi öreceğim. 4. şişimdeyim. Şu 2, şu da 3. ilmeğim. Yanına 1 ilmek siyah. Devam ediyorum. Yine 3 kavun içi, 1 siyah. 3 kavun içi, 1 siyah. Ve son 3 ilmeğimi de kavun içi rengim ile ördüm. Bu şekilde modelimizde hanımlar 3. sıramızı da tamamladık. Geldik şimdi modelimizde 4. sıramıza. 3. sıranın sonunda şeklimiz şöyle hanımlar. 4. sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. Öncelikle ilk 2 ilmeğimi, bu sonuncu sıramız oluyor. İlk 2 ilmeğimi siyah ile ördüm. Bir tane kavun içi rengim ile örüyorum. 2 siyah, 1 kavun içi. Devamında 3 siyah, 1 kavun içi. 3 ilmek siyah, 1 ilmek kavun içi. 3 ilmek siyah. Bakın şeklimiz şu. Zaten model ördükçe kendini gösterecek desenimiz, şeklimiz. Şöyle hanımlar, modelimizin bu 4. sırasıydı. 2. şişimden devam edeceğim. Bir tane kavun içi örüyorum hemen. Yine 3 siyah, 1 kavun içi, 3 siyah, 1 kavun içi, 3 siyah,
bir kavun içi. Tekrardan 3 tane siyahımı öreceğim. Bir kavun içi. 3 ilmek siyah. Bir kavun içi. Ve yine 3 siyah örüyorum. Bir kavun içi. 3 siyah. Dördüncü şişime geldim. Bir ilmek kavun içi rengimle örüyorum. Hemen yanına yine 3 ilmek siyah. Bir ilmek kavun içi. 3 ilmek siyah. Bir kavun içi. Ve 3 siyah. Bir kavun içi ve sonuncu ilmeğimi de siyah ile ördüm. 4 sıradan oluşan modelimizin ilkini tamamladık hanımlar. Modelin biri biter bitmez hemen diğerine başlayacağız. Şimdi ilk modeli bitirdik. İkinci modele başlayacağız. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde aynı sayı ve sıralamalarla yapıyoruz. Şimdi modeli ilk sıfırdan başlıyoruz. İkinci modeli de birlikte kuralım. İlk modele nasıl başlamıştık? Bir ilmek siyah örmüştüm. Yanına bir tane kavun içi. Devamında 3 siyah, bir kavun içi olarak devam etmiştim. Yine 3 ilmek siyahımı örüyorum. Bir kavun içi. 3 ilmek siyahımı örüyorum. Bir kavun içi. Bu şekilde. Bakın hanımlar, ikinci modele hemen başladık burada. Bu şekilde. Devam ediyorum yine. İkinci şişimden. Yine 3 siyah diye devam edeceğim. Şöyle şu 1, 2, 3. Bir kavun içi. 3 tane siyahımı örüyorum. Bir kavun içi. 3 ilmek siyah. Bir kavun içi. Tekrardan 3 tane siyahımı örüyorum. Üçüncü şişimdeyim. Bir kavun içi. Bu şekilde 4 şişimizde dolanacağız. 4 şişimizde dolanınca modelin bir sırasını bitirmiş oluyoruz. 3 kavun içi. Bir siyah. 3 kavun içi örüyorum. Bir siyah. Dördüncü şişime geldim. Yine burada da 3 kavun içi. Bir siyah. 3 siyah. Bir kavun içi. Çok pardon. Yine 3 siyah. Bir kavun içi. 3 siyah. Bir kavun içi ve son 2 ilmeğimi siyah ile ördüm. İkinci modelin ilk sırasını da böylece yapmış olduk. Şimdi ikinci modelimizde ikinci sıradayız. Şöyle yapmıştık. İlk 3 ilmeğimi kavun içi rengim ile örüyorum. Yanında bir tane siyahım var. 3 ilmek kavun içi örüyorum. Bir siyah. 3 ilmek kavun içi örüyorum. Bir siyah. 3 ilmek kavun içi örüyorum. Yine ikinci şişimdeyim. Bir tane siyah. 3 tane kavun içi rengim ile örüyorum. Yanına bir siyah. 3 kavun içi örüyorum. Bir siyah. 3 kavun içi örüyorum. Bir siyah. Üçüncü şişime geldim. Burada da yine aynı şekilde devam edeceğim. 3 ilmek kavun içi. Araya bir ilmek siyah örüyoruz. Üçüncü şişimizde de aynı işleme devam ediyoruz. Tekrardan 3 tane kavun içi. Bir tane siyah. Üç kavun içi ve son bir ilmeğim kaldı. Onu da siyah ile ördüm. İkinci modelin ikinci sırasını tamamladık hanımlar. Şimdi modelimizde bakın şeklimiz yavaş yavaş burada kendini göstermeye başlıyor. Bakın şöyle göstereyim. Böyle şeklimiz yavaş yavaş kendini gösteriyor. Şimdi modelimizde ikinci modelimizin 3. sırasındayız. İlk modelde olduğu gibi burada da bir ilmek siyah örerek başladım. Tekrar kavun içi rengimi alıyorum. Yine 3 ilmek kavun içi örüyorum. Yanına bir siyah. 3 tane kavun içi rengim ile ördüm. Yanına bir siyah. 3 ilmek kavun içi, bir siyah. Tekrar 3 ilmek kavun içi öreceğim. Bir ilmek siyah. 3 ilmek kavun içi örüyorum. Bir siyah. 3 kavun içi,
bir siyah, 3 kavun içi örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Burada da devam edeceğim modelime. Hemen bir siyah, tekrar 3 kavun içi, bir siyah olacak şekilde 4 şişimizi de böyle dolanıyoruz. Yine 3 tane kavun içi öreceğim. Dördüncü şişime geldim. Şu 2, şu da 3. Yanına bir tane siyah. 3 tane kavun içimi örüyorum. Bir ilmek siyah. Yine 3 kavun içi örüyorum. Bir siyah. Ve son 3 ilmeğimi de kavun içi rengim ile ördüm. İkinci modelimizin de böylece 3. sırasını tamamlamış olduk. Şimdi ikinci modelin 4. ve sonuncu sırasını yapacağız. Şöyle siyah ipimi alıyorum hanımlar. Burada da ilk modelin 4. sırasında olduğu gibi ilk 2 ilmeğimi siyah ile ördüm. Yanına bir yavru ağzı örüyorum. Devamında 3 siyah, bir yavru ağzı olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. 3 ilmek siyah, 1 ilmek yavru ağzı. 3 ilmek siyah. İkinci şişime geldim. 1 ilmek yavru ağzı. 3 ilmek siyah örüyorum. 1 tane yavru ağzı. 3 tane siyah örüyorum. 1 tane yavru ağzı. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Şu ikinci, şu da üçüncü siyahım. 1 tane yavru ağzım var. 3 tane siyahım var. 1 tane yavru ağzı ilmeğim. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Yine bir yavru ağzı, 3 siyah olacak şekilde ilmeklerimi burada da örüyorum. Son bir ilmeğimi de siyah ile ördüm. Böylece hanımlar ilk 2 modelimizi tamamladık. Model bu şekilde devam edecek. Şimdi 3. modele başlayacağız. 3. modeli de yine ilk 2 modelle aynı şekilde yapacağız. Bir siyah öreceğiz. Yanına bir yavru ağzı. Devamında 3 siyah, bir yavru ağzı diye devam edecek. Zaten ilk 2 modeli baştan sona birlikte yaptık. Modele bakarak yapamayanlar ilk 2 modelin sıralamalarını takip ederek diğer modelleri de rahatlıkla yapabilirler. 2 modeli bitirdik. Hanımlar ben bu patiğime toplamda bakın yavru ağzı modellerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model yaptım. Benim ölçüme göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar. Ayağınıza bir deneyin. Artık daha mı kısa yapmak isteyeceksiniz burun tarafını, daha mı uzun? Bu ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Bu aşamada lütfen ayağınıza ölçün. Hani benim ölçüm size göre küçük gelir ya da büyük gelir. Herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, ipinin kalınlığı, inceliği, şiş numarası tamamen patiğin boyutunu etkiler. Bu nedenle lütfen ayağınıza ölçerek yapın. Yok sizin ölçülere göre yaptım, benimki büyük oldu. Yok aman benimki küçük oldu, niye böyle oldu gibi asla yorumları da kabul etmiyorum. Çünkü uyarıyorum. Ayağınıza ölçerek yapın, deneyerek yapın. Dediğim gibi ben 7 tane model yaptım. Benim ölçüme göre tam oldu. Sizler belki 6, belki 8 yaparsınız. Bu tamamen ölçülerinize göre farklılık gösterebilir. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu modelle bölümünü hanımlar tamamlayalım. Gelelim sonrasında bilek bölümüne birlikte geçelim. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim buraya. Toplamda 7 tane desen yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Modelli bölümü bitirdik hanımlar. Şimdi ilmeklerimizin tamamını artık siyah ipimiz ile öreceğiz. Yavru ağzı yani renkli ipimizi kullanmayacağız. Bu ipimizi kesip arkaya ucunu düğümleyebiliriz. Patiğimizin devamında ana renk ipimiz olan siyahı kullanacağız. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca yani 4 şişimizi bir kere dolanacağız. Ardından bir kere daha siyah ipimizle örüp dolanacağız. 2 sıra olacak. Bu şekilde 2 sıra örelim gelelim. Evet 2 sıra ilmeklerimi düz ördüm geldim hanımlar. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim. Bu aşamada
İlk şişimde ilmeklerimizi yine düz örüyoruz son bir ilmek kalana kadar. Şişimde son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Burada bilek ayrım yapacağız tam ortada. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani şurada. İlmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Siyah olduğu için tam net görünüyor mu bilemedim ama patiğimizin şu kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. İlk 8 ilmeğim haroşa düz öreceğim bilek kenarında. İlk 8 ilmeğimi düz örüyorum. 7 ve 8. Bunlar haroşa. Bunu arka yüzde de yine düz öreceğim. Devamında gelen ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Çünkü ön yüzdeyim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Arka bölümde ön yüzdeysek eğer düz örgü öreceğiz. Arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Tabandaki bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa, bunları da düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Sonuncu ilmeği de ördüm. Bilek ayrımına geldik. Şimdi geri döneceğim. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Geri dönüyorum. Sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi burada örmeden aldım. Bu ilk ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmek haroşa düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu ön yüze böylece bir diş haroşamız düştü. Devamında gelen diğer ilmekleri de arka yüzde olduğum için ters olarak öreceğim. Diğer şişime geçtim. Burada da yine ters örmeye devam ediyorum. Patiğimizin bu arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar hanımlar. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü uygulaması yapıyoruz. Arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece kenarlardaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Diğer şişime geçtim. Son şişim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim burada. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Bilek ayrımına kadar geldik. Tekrar geri dönüyoruz. Yine ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ön yüzde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 8 ilmek haroşam zaten düz örülüyor. Devamındaki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Diğer uca kadar gideceğim, geri döneceğim. Gideceğim, geri döneceğim. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Şöyle baktığımız anda hanımlar şu kenarlarda birer diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş yani 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Yine videonun ön bölümünde de yaparken uyardığım gibi aynı şeyi söylüyorum. Arka bölümü örerken de hanımlar mutlaka patiğinizi ayağınıza bir giyin, ölçün. Arka bölümünü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Mutlaka ölçerek yapın. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından buluşalım, birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin şu arka bölümünü ördüm ve geldim. Şurada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Bakın tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa
Yani ön yüzden baktığımızda şu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Benim patiğimin ön bölümünü yaparken her bir şişimde 14'er ilmeğim vardı. Sizler her bir şişe 13'er ilmek yaptıysanız bu sol tarafa 22 ilmek ayıracaksınız. Her bir şişede 15'er ilmek yaptıysanız bu sol tarafa 26 ilmek ayırmanız gerekiyor. İlmek ayrımı topukta böyle olacak. Şimdi patiğimizin topuğunu örmeye başlayacağız. Öncelikle kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 8 ilmek haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 9. ilmeğim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmekte öndekini de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24'te kesim yaptım. Zaten sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştım. Sol tarafa 22 ilmek ayıranlar burada 21 ilmek örecekler. 22. ilmekte kesimi yapacaklar. Sol tarafa 26 ilmek ayıranlar da buraya 25 ilmek örecekler. 26. ilmekte kesim yapacaklar. Kesimimizi yaptıktan sonra ortada kalan ilmek sayımız 7. Topuğumuz için 7 ilmek kalıyor. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesimden sonra geri döndüm. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bu şekilde son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. Sol tarafa 22 ayıranlar 21 ilmek örüp 22. de kesim yapıyor. 26 ilmek ayıranlar da 25 ilmek örüyor. 26. da kesimi yapıyorlar. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gideceğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ilmekte kesimimi yapıyorum. Kesimi yaptık. Şimdi bir önceki sırada şurada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Şimdi tekrar kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 öreceğim. 24. de kesimimi yapacağım. Ben bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmek birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğim hanımlar. Şimdi hep birlikte şu aradaki ilmekler bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin hepsini kestim geldim. Patiğimizin topuğu bu şekilde oluştu. İlk başta sol tarafa 24 ayırmıştım. Kesimlerden sonra burada da 24 kaldı. Sola 22 ayıranların bu sağda da 22 ilmekleri kalacak. 26 ilmek ayıranların sağda da 26 ilmekleri kalacak. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. Tığ numarası çok da önemli değil. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemi bu şekilde yapılıyor hanımlar. Gizli kesim olduğu için arkada izi bile belli olmuyor. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor ve her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit. İlmekler de kesim sonunda aynı anda bitiyor. Kesim böyle yapılacak. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim geldim. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada yine önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. 2 tane de sıkı zincir çektim. İpimin ucunu kesiyorum. Şimdi ucumuzu gizleyelim. Patiğimize bakalım. Şöyle arka ilmek aralarına girerek ipimin ucunu güzelce gizliyorum. Böyle. Bakalım hanımlar. İşte topuğumuz şu şekilde, gördüğünüz gibi gizli kesim izi bile belli değil. Çok şık, çok temiz bir görüntüsü var. Patiğimiz bu. Hemen makine yamada giydireyim. Birlikte ayağımızda da görelim. Çok şık, güzel, klasik 5 diş patik modellerinden oldu. 5 diş patiğe yeni başlayacak olan hanımların da tercih edebileceği bir model. Ben çok severek yaptım. Çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet, patiğimizin ayaktaki duruşu da gördüğünüz gibi bu şekilde. Gayet şöyle esneklik payını da göstereyim. Gayet iyi oldu. Bu şekilde tabanımız, patiğimizin yanları, topuk kısmı, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.